Selamlar. Bu hafta şahlanan adlı ev aksesuarı yaptım. Bu şık aksesuarı nasıl yaptım birlikte bakalım. Bunun için yıllar öncesinden kalma böyle bir plastik atı kullandım, oyuncağı. Ve bir de atık ambalaj malzemesini. İçerisine alça harcı dökeceğim. O yüzden yağladım. Güzelce yağlayalım içerisine. Alçı içerisinden rahat çıksın. Sonrasında hafif böyle vuralım ve içerisindeki hava kabarcıkları çıksın. Onları da bir kürdanla patlatalım. 30 dakika sonra, yani harcı döktükten 30 dakika sonra atı üzerine yerleştirdim. Harcı biraz kıvamlı yaptım. 5 bardak karton piyer alçısına 2 bardak su koyarak hazırladım. Ertesi gün evet oldukça iyi bir şekilde alçı katılaşmıştı ve kalıptan çok rahat bir şekilde çıkarttım gördüğünüz gibi. Kuyruk kısmı tam olarak yerleşmemişti altının içerisine. Bunun için de karton piyer alça harcının içine çiçek tutkalı ya da beyaz ahşap tutkalı siz koyabilirsiniz. Karıştırıp hazırladığım harçla kuyruğu zemine sağlamladım. Boşlukları doldurdum ve bu şekilde çok sağlam bir form elde ettim. Sonrasında artık boyamaya geçtim. Ihlamur rengine boyadım atımı ve kaideyi. Ben tek kat boyadım. Yeterli oldu. Kendinden vernikli bir boya bu. Ve 3-4 saat kurumasını bekledim. Ve şimdi sürsil eskitme yapıyorum. Bunun için Burnt Umber rengine Glazing Medium karıştırdım. Eşit oranlarda karıştıralım. Ve yüzeye bu şekilde sürdüm, uyguladım. Sonrasında nemli bir bezle, çok ıslak olmasın beziniz, çok da kuru olursa çok koyu kalıyor eskitme. Ortasını bulalım. Bununla silme işlemi yaptım. Silerken koyulukları bazı yerlerde özellikle bırakmaya dikkat edelim. Daha güzel bir görünüm elde etmiş oluyorsunuz. Sonrasında kaideyi fırçayla düz dokunuşlar yaparak, yani tek yöne böyle fırçayı çekerek bir şekilde ahşap görünümü elde etmiş oldum aslında. Hani bunu silmedim, fırçayla yukarıdan aşağı düzgün bir şekilde bakın çekme yaptım. Yanlara da aynı şekilde sağdan sola şekilde istediğiniz koyuluğu elde edene kadar bunu yapalım. Mümkünse tek hamlede de yapabilirsiniz ama bazen ben tek hamlede beğenmiyorum. Tekrar üstünden geçiyorum. Tek hamlede de aslında amacımıza burada ulaşabiliyoruz. Dört bir tarafını kaidenin yan cephelerini bakın bu şekilde tamamlayıp bitirdim ve kurumaya bıraktım. Kuruduktan sonra aksesuarı aldım ve atın toynak kısımlarını siyahla boyadım. Gözü de siyahla boyayacağız ancak bu metal boyayla dokunuştan sonra bronz renkli metalik boyayla dokunuşlar yaptım. İstediğiniz bölgelere yapabilirsiniz. Ben biraz hoşuma gittiği için abarttım. Siz yer yerde bırakabilirsiniz isterseniz. Tamamıyla burada özgürsünüz. İsterseniz bronz dokunuşlar yapmayarak o şekilde sürsil eskitme haliyle de bırakabilirsiniz. Öyle de güzel oldu bence. Sadece kaideyi boyayabilirsiniz. Sonrasında bir koyulukta
eksiklik gördüm. Koyuluklar çok kapanmış. Sonra siyah rengimle dokunuşlar yaptım atın yelesine ve kenarlara böyle hafif dokunuşlar yaparak biraz daha görseli kuvvetlendirmiş oldum. Kanalıma abone değilseniz hala abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açmanızı tavsiye ederim. Her videomda farklı projeler üretmeye çalışıyorum. Bu zincir bir çantanın zinciriydi. Kullanılmayan ben böyle aksesuarları saklıyorum ve zamanı geldiğinde kullanıyorum. Bir kavanozum var, onun içerisinde biriktiriyorum. Zinciri bakın boyun kısmına doladım. Orada plastik bir oyuncak olduğu için baş kısmı ile gövdenin birleşim yeri belliydi. Onu kapatmaya çalıştım. Ancak böyle farklı bir görünüş de elde etmiş oldum aslında onu kaparken. Çok hoş oldu bence. Bu da bir pantolonun aksesuarıydı ve bunu ben atmadım. Pantolonu kullandıktan sonra, eskidikten sonra sakladım. Bir yerde kullanırım diye. Bugüne kısmetmiş. Bunu da hızlı yapıştırıcıyla bakın ön yüzeye yapıştırdım. Bir tarafa sadece tabii ki bunu yapıştırdım. Evet, projem burada sona erdi. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.